Diş telinin tarihi. Dünyadaki insanların yaklaşık %33'ü hayatlarının bir döneminde ortodontik tedavi görüyorlar. Yani diş teli ya da şeffaf aparey kullanıyorlar. Bu 8 milyar nüfus üzerinden yaklaşık 2,5 milyar kişiye tekabül ediyor. Ortodontik tedavi özellikle çocuklar ve gençler arasında çok yaygındır. Diş telinin kullanılma nedenleri genellikle çapraşık dişleri düzeltmek, ayrık dişleri kapatmak, çenenin önde ya da geride olmasını düzeltmek gibi benzeri sebeplerden ötürü kullanılır. Peki diş telleri her zaman böyle mi görünüyordu? Tabii ki hayır. Arkeolojik bulgular sayesinde bugün biliyoruz ki ilk ortodontik tellerin bazıları Antik Mısır'daki mumyalarda bulundu. Eski Mısır'da diş hekimlerinin varlığı ve diş rahatsızlıkları ile ilgili çeşitli belgeler de mevcuttur. Fakat bu teller sağlık için değil de ölüm sonrası sabitleme ya da bir çeşit törensel amaçlıydı. Bu teller metal altın veya bağ benzeri iplerle yapılmıştır. Milattan önce 400 ila 300 yılları civarında filozof olan Aristoteles ve doktor olan Hipokrat dişleri düzeltmenin ve çeşitli diş rahatsızlıklarını gidermenin yollarını düşünmüşlerdir. Arkeologlar dişlerinin etrafına sarılmış metal bantlar gibi görünen çok sayıda mumyalanmış antik birey keşfetmişlerdir. Bu teller hayvan derisinden yapılmış kordonlardan dişlere tutturuluyordu ve bunlara kedi bağırsağı deniyordu. Kedi bağırsağı hayvan bağırsaklarının duvarlarında bulunan doğal liften hazırlanan bir tür kordondur. Kedi bağırsağı üreticileri genellikle koyun ve keçi bağırsaklarını kullanıyorlar. Bazen de domuz, at, katır veya eşek bağırsaklarından faydalanırlar. İsmi her ne kadar kedi bağırsağı olsa da kedi bağırsağı kullanılmamıştır. Günümüzde bu kedi bağırsakları arp, viola, cello, akustik gitar gibi müzik aletlerinde, dikişlerde, tenis raketlerinde, büyük baba adı verilen saatlerde ve kol saatlerinde kullanılır. Etrüskler ölümden sonraki yaşamda dişlerin çökmesini önlemek ve boşluk bırakmak için ölülerini diş telleriyle birlikte gömerlerdi. Hatta Kleopatra bile takıyordu. Romalı filozof ve hekim olan Aulus Cornelius Celsus, dişlerin parmak basıncıyla tedavi edilmesini ilk kez kaydetti. Ne yazık ki kanıt eksikliği, cesetlerin kötü korunması ve ilkel teknoloji nedeniyle şu an çok az araştırmalara sahibiz. 18. yüzyılda ortodonti gittikçe gelişmeye başladı. Modern ortodontinin mucidi olarak kabul edilen Fransız diş hekimi Pierre Fauchard 1728'de dişleri düzeltme yöntemleri üzerine Cerrah Diş Hekimi adlı bir kitap yayınladı. Damağı genişletmeye yardımcı olan at nalı şeklinde bir demir parçası olan bandeau adlı bir cihaz kullandı. Bir başka Fransız diş hekimi Louis Burdett, Pierre'in kitabını takiben Diş Hekiminin Sanatı adlı bir kitap yayınladı. Bandeau'u mükemmelleştirdi ve diş sıkışıklığını gidermek, çene gelişimini iyileştirmek için küçük azı dişlerinin çekilmesini öneren ilk diş hekimi oldu. 1819'da Christophe Francis, çağdaş ortodontinin doğuşunu işaret eden tel kafes yöntemini tanıttı. Dişleri yerinde tutmak amacıyla her iki dişin üzerine doğrudan bir tel kafes yerleştiriyordu. Dr. Edward Maynard, çene hizalamasını iyileştirmek için 1843'te sisteme elastikler ekledi. Bu da modern diş tellerine benziyordu. Sonra 1970'lerde her şey değişti. Paslanmaz çeliğin ve dişlerin ön yüzüne uygulanan diş yapıştırıcısının ortaya çıkması gibi çeşitli atılımlar diş teli takmayı önemli ölçüde daha az acı verici ve daha az hasar verici hale getirdi. Etkileri de iyileşti ve diş teli takma süresi kısaldı. Bu modern diş tellerinin gerçek doğuşuydu. 20. yüzyılın başlarında Edward Engel, diş bozukluklarını sınıflandırmak için bir sistem oluşturdu. Bu sistem günümüzde de kullanılmaktadır. Ayrıca Amerika'daki ilk ortodonti okulunu kurdu ve 1901'de Amerikan Ortodonti Derneği'ni oluşturdu. Günümüzde diş tellerini sıkılaştırmak için uzay çağı telleri kullanılmaktadır. Uzay çağında kullanılan nitinol teller ayrıca NASA'da da kullanılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işıkla kalın.